Değerli dostlarımız, yerli ve milli projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. İran'ın asıl derdi Türkiye. Su savaşları başlıyor. Petrol savaşlarının gölgesinde yaşayan Orta Doğu yeni bir krizle karşı karşıya. Su savaşları kapıda. Su sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Bağdat yönetimi de endişeli. Musul ve Kerkük'teki dostlarımız Türkiye'ye katılmak istiyorlar. Bağdat'taki yönetim onlar için cezbedici değil. Yüzyıllardır Türkiye'ye ait olan bu topraklar nasıl olur da terk edilir? Bazen gerçekten akıl hafsalmaz alacak gibi değil. İran gerçekten dostumuz mu? Orası da tartışılır. Bazen bir dosttan çok rakip bir İslam ülkesi konumunda. Kendilerini üste tutmak için çabalıyorlar. Su savaşı konusunu da onlar gündeme getiriyorlar. Unutmayın, 5 yıl önce tarihler bugünü gösterdiğinde İran bizi tehdit etmişti. Türkiye'nin Fırat ve Dicle üzerinde yapacağı barajları engellemeye çalışmıştı. Ama bugüne baktığımızda amaçlarına ulaşamadılar ve o dönemde başlanan tüm baraj ve enerji projeleri başarıyla tamamlandı. Ne mutlu bize. Bazen gerçekten hayal etmekle başlarsın ve sonunda o eserler tamamlandığında gurur duyarsın. Dikkatinizi çekmiştir. İran yine son günlerde Türkiye'ye suçlayıcı ithamlarda bulunuyor. Kendi topraklarında çıkan kum fırtınalarının sebebi açıkça Türkiye diyor. Türkiye çok fazla baraj yaptı. Biz de bundan etkileniyoruz diyor. İran su üzerinden Kürtleri ve Arapları terbiye etmeye çalışırken Allah'ın gazabıyla karşılaşıyorlar ve doğal afetler topraklarını bırakmıyor. İnsanın başına bir felaket geldi mi önce ben ne yaptım diye geriye bakıp düşünmesi gerekir. Iraklı yetkililer, Türkiye'nin de kuraklık gerekçesiyle Fırat ve Dicle nehirlerinin önünü kesmesinin büyük sıkıntıya yol açacağını düşünüyorlar. Onlar da bizim baraj yapmamızı istemiyorlar. Kendileri petrolün keyfini sürerken mutlular. Konu suya gelince endişeliler. Gelecekte suyun önem kazanacağını hepimiz biliyoruz. Ancak bölgedeki siyasi krizlerin giderek derinleştiği bir ortamdan dolayı Irak merkezi yönetimi de durumdan endişeli. Bir gün o topraklar yeniden Türkiye'nin olacak, onlar da bundan korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Unutmamalılar ki onlar bizim iç işlerimize karışamazlar. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Suyun kıymetini de biliyoruz. Elektrikli araçların hızla yaygınlaştığı ve geliştiği bu dönemde hızlı bir dönüşüm de yaşanıyor. Belki ileride o petrole ihtiyaç duyulmayacak ama su ve gıdaya her zaman ihtiyacımız olacak. Sevgili izleyicilerimiz, dünyanın çivisi çıktı. Felaketler peşi sıra yaşanıyor. Su taşkınları, yanardağ patlamaları, depremler, orman yangınları, kuraklık, gıda krizi, savaşlar ve son olarak da önümüzdeki yıllarda etkisini çokça yaşayacağımızı öngördüğümüz su krizi kapıya dayanacak. Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü geçen yıl 2025'te dünya genelinde su kaynaklarının durumunu açıklayan bir rapor açıkladı. Hangi kıta ve ülkelerde su kaynaklarının ne kadar yeterli olduğunu belirten önemli bir araştırma yaptı ve bu araştırmanın grafiğini çıkarttı. Yayınlanan grafikte Türkiye kahverengi kategorisinde bulunuyor. Yani su kaynakları kıt olan bir bölgede bulunuyoruz. Kuzey ve Güney Amerika kıtası, Avrupa kıtası ve Rusya ve etrafındaki diğer ülkeler su kaynakları bakımından zengin ve yeterli kategoride bulunuyor. Dünyamız küresel iklim krizi gibi ağır bir hastalık geçirirken bugün en değerli varlıklarımız ormanlarımız, tarım topraklarımız ve su kaynaklarımızdır. Tüm dünyada bilim insanları yıllardır bu konuda bütün ülkelere uyarı üzerine uyarılar yapıyor. Ukrayna Savaşı da bize bir kez daha gösterdi ki tarım topraklarımız, su kaynaklarımız, ormanlarımız olmadan ayakta kalamayız. Ilısu Barajı özelinde özellikle enerji altyapılarının güvenliği konusu aslında çok eski bir konu. 6 Gün Savaşı, diğer adlarıyla 1967 Arap-İsrail Savaşı sonrasında petrolün silah olarak kullanıldığı 70'li yıllarla birlikte su savaşı konusu da gündemimize geldi. Dünya o dönem yaşanan petrol krizinin bir benzerini bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşıyor. Birçok ülke enerji yakıtlarının tek bir tedarikçiden almanın yarattığı sıkıntıları bugün yaşıyor. Benzeri durum Türkiye için de geçerli. Türkiye, enerjisinin büyük çoğunluğunu ithal fosil yakıtları yakarak elde ediyor. Bu ithal ikamesini kıran hidroelektrik santralleri oldu. Bu kritik altyapıların güvenliği konusu sadece saldırı ve sabotaj gibi konulardan ibaret değil. Biz konuya arz güvenliği açısından bakıyoruz.
Bizim hidroelektrik santrallerimiz enerjideki arz güvenliğimizin en önemli sigortasıdır. Türkiye'nin hidroelektrik santral potansiyelinin tamamen kullanılması, Türkiye'nin enerji güvenliği açısından son derece kritiktir. Ama yeterli mi? Cevap tabii ki değil. Çünkü Türkiye'nin o potansiyeli de sınırsız değil. 1970'li yıllarda yapılan planlamanın artık sonuna geliyoruz. Artık alternatif enerji arayışımızı hızlandırmalıyız. Mutlaka sürdürülebilir enerji, güneş ve rüzgar enerjisi gibi kaynakları devreye sokmamız lazım. Bunlar şu anda gerek teknolojik açıdan gerekse de maliyetler açısından çok rentable olmadığı ve Türkiye'nin enerji üretim pastasından çok küçük dilimler aldığının farkındayız. Geleceği planlıyorsak bunun da çözümlerini şimdiden bulmalıyız ve bu oranların hızla artırılması, o pastanın içinde ithal ikameli fosil yakıtlara dayanan bölümün olabildiği kadar azaltılması bizim bir numaralı arz güvenliği konumuz olmalıdır. Bu konuda Türk Petrol Arama Ortaklığı Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için çok önemli projeler sürdürüyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Yapılan bu bilimsel araştırmada görülüyor ki su krizi ülkemizi tehdit ediyor. Suyun çok değerli bir kaynak olduğunu artık her birey kavramalı. Türkiye, Artvin'de su kaynağı ve enerji için önemli bir projeyi imza attı. Yusufeli Barajı tüm heybetiyle bölgenin kaderini değiştirmek için adım adım yükseliyor. Bu baraj tamamlandığında yıllık ortalama 2 milyar kWh enerji üretecek. Diğer önemli bir detay da şu: Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimine de %10 artıracak. Olaya sadece baraj projesi diye bakmamak lazım. Artık büyük resmi görmek gerekiyor. Su artık bir petrol kadar hayati öneme sahip. İçinde bulunduğumuz yüzyılda dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşların başlıca sebeplerinden biri petrol savaşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki yüzyılda da su savaşları olacağı şimdiden konuşuluyor. Kaynaklar bakımından pek de iyi durumda olmadığımız bir bölgede yaşıyoruz. Su tüketimine çok dikkat etmemiz gerektiğini 7'den 70'e her vatandaşımız bilmeli. Peki siz baraj çalışmalarımız için ne düşünüyorsunuz? Son 5 yılda yapılan bu mega baraj projelerinden memnun musunuz? Gelecekte bizi nasıl bir savaş bekliyor? Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Yerli ve milli projeleri destekliyor musunuz? Daha fazla içeriklerimize ilk siz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve dua ile. Hoşça kalın.